Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugün çok önemli biri geldi. Bakın 104 yaşında bir büyücü. 104 yaşında. Kim bu? Petrus'un dedesi. İsmini öğrendim. İsmi ne biliyor musunuz? Henry. Henry diye bir ismi var. 104 yaşında büyücünün kralı. Büyücü. Pislik. Böyle lanet, çirkef bir şey. Şimdi onun bir tane mahzeni var. Mahzenin içinde sakladığı bir büyü kitabı var. O gün size dedim ya, bu büyü kitabını almak acaba iyi olur mu, kötü olur mu? Bazen böyle şeyler muhasebe yaparım. Siz de muhasebe yapın. Doğru bildiğiniz şeyler bazen oluyor. İnsan onu bile muhasebe yapıyor. Bir numarayı doğru bile yazsanız önce bir tekrardan bakıyorsunuz değil mi? Aynı bunun gibi muhasebe yapın. Muhasebe yapın, ben de muhasebe yaptım. Ne yaptım? O mahzendeki mekanın davetini yaptım. Mahzende, mekanda kim varsa o geldi buraya. Buraya geldi. Buraya geldi ve ne oldu? Kitabı bana getirdi. Şu an kitap bana geldi ama kitap nerede? Şimdi ben her şeyi anlatıyorum. Her şeyi anlatıyorum. Poyraz bana diyor, Ömer abi her şeyi anlatma. Videoda zaten olacak. Videonun heyecanı, ahengi kaçıyor. Kitap bana geldi ama kitapta öyle bir şey var ki. Öyle bir şey var ki bunu davette anlattı. Bunu siz bunu videoda göreceksiniz. Ben şu an her şeyi anlatmama gerek yok değil mi? Her şeyi anlatmama gerek yok diyorum ama şimdi kendi kendime ele vereceğim. O Kemal Sunal'ın filmlerinde oluyor ya. Hani işte bilinmemesi gereken bir sırrı pat diye söylüyor. İşte biz onu saklamıyorduk ki ya da şöyle olmuyordu ki. Öyle kendime o duruma getirmeyeyim de. Neyse şöyle bir şey var. Kitapta öyle bir durum var ki bu kitabı tedbir almadan, neyse gene söylemeyeyim, boşver. Orayı siz videoda detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız zaten videoyu izleyeceksiniz. Şimdi benim anlatmak istediğim şu. Bakın. Bu Henry, 104 yaşındaki Henry kitabı öyle bir şekilde korumuş ki mahzene koymuş ve başına bir tılsımcı indirmiş. Tılsımcı ne diyeyim? Metafizik bir varlık. Yani hani dedim ya o gün size, hazinelerin başına bir hazine olur, bir definenin başına tılsımcı birini koyarlar. Tılsımcı birini koymuş. Ben de mekanın davetini yaptığımda o mahzenin yanında bir kabilenin reisi geldi. Bayağı uğraştım ama, bayağı uğraştım. Geldi. Velhasıl nasıl bir şey? Şöyle bir boynuzlar var. Burada da bir dişleri var. Böyle değişik bir şey. Şurada bir diş gibi bir şeyler var. Neyse, dış görünüşüne fazla şey yapmadım. Geldi buraya, konuştum onunla. İşte kitapla ilgili bir şeyler söyledim. Kitabı getireceğini söyledi ve bedel gibi bir şeylerden bahsetti. Neyse hemen devam edeceğim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru Ahmet Dinç. Buradan Ahmet Dinç'e saygılar, selamlar sunarım. Videomuza sponsor olup bizleri desteklediği için kendisine teşekkür ederim. Saygılar, selamlar sunarım. Rabbim kazadan, beladan, kötülüklerden, görünen veya görünmeyen her türlü fenalıktan, her türlü kişi veya metafizik varlıklardan korusun. Cümlemizi inşallah korusun. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Bu büyücü öyle bir şekilde kitabı korumuş ki, kitaba bir işlem yapmış. Kitabın başına bir tane tılsımcı koymuş. Bu tılsımcı da öyle bir şey oldu ki o mekanın davetlisi buraya geldi ya. Mekanın davetlisi büyük bir kabilenin reisi. Ve o tılsımcı da onun emrinde olan biri. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Şimdi ben bir de şöyle bir tevafuktur aslında, tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok çünkü. Şöyle, ben de dedim ki madem ki emrinde olan biridir o zaman bu tılsımcıyı kovmaz. Tılsımcı oradayken yani nasıl olacak, biz bununla nasıl anlaşacağız? Bu bir şekilde gelecek mi? Tılsımcıyı bir şekilde çağıracak mı? Onu da çözemedim zaten. Neyse konuştuk, bir şekilde anlaştık. Yani bu hiçbir şekilde bedel falan değil. Hiçbir şekilde ona bir şeyler vermeyle ilgili değil. Bir söz de değil. Yani hiçbir şekilde söz vermedim. Ama bir konu hakkında ona yardımcı olacağım dedim. Sana dedim bir konu hakkında yardımcı olacağım. Bu da neyle ilgili? Bunların bir tane şey var. Bir kabile varmış. Bunlarla kötü geçinen bir kabile. Bu kabilenin
onların bulunduğu yerden uzaklaştırılması gerekiyor. Ve o kabileyle devamlı böyle şey içindeler, savaş halindeler. Devamlı birbirlerini yıkma, kırma peşindeler. Ben de dedim ki onları uzaklaştırmak tamam kolay. Yaparız öyle bir şey. Öyle bir şey yapabilirim. Bu da dedi ki madem öyle bir şey olabilecek ben de kitabı sana getir. Tamam dedim getir. Velhasıl tehlikeli bir yola girdik. Şimdi size şeyden bahsedeceğim, Meza'ya. Bakın Meza'ya 134 kişi geldi. 134. Aranızdan 134 kişi geldi ve bu 134 kişi şu an kendini yorumlara yazsın. Düşünsün, yazsın. Yarım yamalak hatırlayan olabilir ama Meza'ya 134 kişi geldi. Meza'da İbn Karuf, İbn Necem'in ve ben. Biz üçümüz olduk ve 134 kişiyle beraber Meza'da buluştuk. Gelen kişiler böyle bir şey hatırlıyorsa yorumlara yazsın. Ben zaten hepsini biliyorum kimler olduğunu. Bunları kimler olduğunu biliyorum ve isimlerini şu an tek tek hatırlıyorum. Ama siz de yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yani isimlerini tek tek hatırlıyorum da şöyle o zaman mezar çok farklı bir şey. Ben de mezara gittiğim zaman ben de bir tuhaf oluyordum. Onlar arkadaşlar oraya geldiğinde böyle şey gibiydi. Hani bir cemaatte insanlar olur ya yüzlerine baktığın zaman tanırsın. Ufak tefek bir şeyi bilirsin. Bu şekilde bir buluşma oldu. Gelen arkadaşlar, hatırlayan arkadaşlar yazsın. Herkes gelemedi. Maalesef herkes gelemedi. İsteyen çoktu, gelmek isteyen çoktu ve biz dedik ya gelmek isteyenler gelecek. İçinden gerçekten gönülden isteyenler gelecek. Gönülden isteyenlerin sayısı daha fazlaydı. Yani 134'ün yanında binlerce kişiydi. Binlerce kişi dedim gene sanki 3800 kişi falan öyle bir kişi. Öyle bir sayı vardı, öyle bir rakam. Ama işlerinden 134 kişi geldi mesleğe. Bu ileride çoğalır mı, çoğalmaz mı bilmiyorum. İleride farklı bir şekilde olur mu, sayısı çoğalır mı? Gelemeyenler niye gelemedi? Gelemeyenler gelmek için ne yapması lazım? Böyle sorular da var. Şöyle zaten birinci şart şöyle bir aslında öyle büyük bir şart yok. Ama kolay gelenlerin çoğunluğunda şu vardı. Namaz kılan kişi arkadaşlarımız. Namaz kılanlar çok kolay geldi. Çok kolay. Aralarında bakın. Namaza niyeti olup da elinde olmayan imkanlardan dolayı kılamayan kişiler. Onlar da varmış. Şimdi diyeceksin namaza ne alakası var? Hani ben mesajına geleceğim. Benim ne alakam var? Hani namaz kılmıyorsam. Ya şöyle. Tedbirli olmak iyi değil mi? Tedbirli olmak iyidir değil mi? Kalbi temizliyor. Kalbi temizliyor. Namaz kalbi temizler. Namaz Allah'ın emridir. Namaz bir de Allah Zülcelal'ın sigortası altında oluyorsun namaz kıldığın zaman. Temiz bir kalp olduğu zaman ne oluyor? Sen böyle şeyleri çok kolay bir şekilde, güzel bir şekilde yapabiliyorsun. Temiz kalpli insanlar tayin mekan yapmıyor mu? Tayin mekan temiz kalpli insanlar yapabilir. İçinde şeytanlık olan bir kişi tayin mekan yapabilir mi? Allah Zülcelal buna izin vermez. Tayin mekan yaptı, gitti bir yere orada. Şimdi temiz kalpli insanların eline altını dök, hazineler dök. Tayin mekan yaptığı zaman hazinenin zerresine dokunmaz. Allah dostları, alimler tayin mekan yaptığı zaman bir bankanın kasasına giremez mi? Farz et. Bankanın kasasına girdi mesela. Orada istediğini yapabilir değil mi? Para alır, kaybolur. Ama Allah dostları bunu yapmaz. O yüzden iç temizliği, kalp temizliği çok önemli. Kalbin temizse, niyetin temizse her şeyi yapabilirsin. Yani temiz insanlar şöyle bir şey oluyor. Bazı şeyleri hissediyor. Kalp gözünü açıyorsun. Kalp gözü. Kalp gözü açıldığı zaman ne oluyor? Her şeyi yani hissedebiliyorsun. Altıncı istiyorlar. Altıncı his diye. Onu öyle size o şekilde anlatabilirim. Bir şeyleri işte olmadan önce hissedersin. Birileri gelecek mesela hissedersin bir bakasın biri geldi. Yani bu var. Bu insanlarda var. Bu da namazla alakalı değil. Ama temiz kalp, gönül, amel, niyet her şey bu şekilde. Niyetler her zaman için bunu söylüyorum bakın bu ilmihallerde de var, fıkıh kitaplarında da var. İslam alimlerinin yazdığı kitaplarda da var. Niyetler amellerden üstündür. Niyetler.
Bir şeye niyet ettin, amellerden üstün. En örneğini vereyim size. Niyet nasıl amelden üstün olabilir? Mesela bir adam bir cami yaptırdı değil mi? Ben de cami yaptırmak istiyorum. Diyorum ki benim param olsaydı keşke şuraya çok büyük, güzel bir cami yaptırsaydım. Senin bu niyetin o yaptıran adamın niyetinden, amelinden daha üstün. Sebebi ise o adam camiyi yaptırdı. Belki de onun içine böyle dünyalık bir şey girdi. Bak işte cami yaptırdım. Hafif bir böbürlenme. Tamam o da sevap aldı, o da kazandı ama sende öyle bir durum olmadı. Sen yaptırmadın ama niyet ettin. Bunu kimse bilmiyor. Allah Allah sen biliyorsun. Allah Zülcelal'ın senin aranda olan bir şey. Velhasıl niyetler amellerden üstündür. Arkadaşlar hedefe destek olan arkadaşlarımızın ismini okuyacağım. Serhat Uysal, Emrah 34, Murocan Çoban, Hülya Özdağ Özen, Ömer Polat, Emre, Yusuf Aslan, Engin Kral, İlknur Aslan, Doğan Tepe, Besimi Çaçan, Karakteristik Elma, Cihat Savaş, Öznur Öbek, Birgül Karakütük, Sevda Masal, Dilşat Tiryaki, Nedim Kandıra, Erdal Saylık, İbrahim Sünnetçi, Kenan Bozkurt, Adem Demir, Yasin Bayrak, Lidyam, İnşallah Meskin, Emine Erdem, Mert Yıldız. Destek olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Rabbim sizlere kazadan, beladan, kötülüklerden korusun. Buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.